Arkadaşlar merhaba. Muhabbet Kuşlarım kanalına hoş geldiniz. Muhabbet kuşu kafes seçerken nelere dikkat edilmeli? Her şeyden önce rahat edebileceği ve kafes içerisindeyken ihtiyacı olan malzemelerin uçuşuna engel olmayıp kolayca sığabileceği boyutlarda bir kafes olmasına dikkat edilmelidir. Kafesi koyacağınız yer uygunsa ve imkanınız varsa mümkün olduğu kadar büyük bir kafes seçmelisiniz. Bu doğal yaşamda uzun mesafeler uçabilen muhabbet kuşunun rahatça kafes içerisinde uçabilmesine olanak sağlar. Böylece uçması için sık sık kafes dışına çıkarmak zorunda kalmazsınız. Ayrıca seçeceğiniz kafes muhabbet kuşunuzun kanatlarını rahatça açabileceği genişlikte olmalıdır. Tek bir muhabbet kuşu bakacaksanız en az 40-50 santimlik bir kafes yeterli sayılabilir. Ancak iki tane erkek ve dişi muhabbet kuşu beslemeyi düşünüyorsanız 60 santim ve üzeri muhabbet kuşu kafesi seçerseniz kuşlar rahat edecektir. Seçeceğiniz kafesi evinizde koyacağınız yere önceden belirlemelisiniz. Rüzgar almayan ve hava akımı olmayan bir konumda olması çok önemlidir. Beslemek istediğiniz muhabbet kuşunun türü kafes seçiminde önemlidir. Yerli muhabbet kuşu, yeşil muhabbet kuşu bakacaksanız az önce verdiğimiz ölçülerde bir kafes yeterli olacaktır. Ama jumbo muhabbet kuşu veya gri muhabbet kuşu için bir kafes seçecekseniz tek başına yaşayacak olsa da 50-60 santimlik büyük kafesleri tercih etmelisiniz. Jumbo muhabbet kuşları boyut olarak normallerinden 2 kat büyüklüktedir. Bu nedenle seçeceğiniz kafes sultan papağanı kafesi boyutlarında olursa iyi olur. Gri muhabbet kuşu için zaten dar alanları hiç sevmez ve genellikle çift bakılmalı ve bu yüzden de kafesi büyük olmalıdır. Uygun alanınız yoksa ve daha küçük bir kafes almak durumundaysanız, yüksekliği fazla olan kafesleri tercih ederek rahat bir hareket alanı sağlamaya çalışabilirsiniz. Muhabbet kuşları tırmanmayı çok sever. Bu nedenle alacağınız kafesin yatay telli muhabbet kuşu kafesi olmasına dikkat etmelisiniz. Ancak her tarafı yatay telli kafes almak yerine iki yüzeyi yatay, diğer iki yüzeyi dikey telli kafes seçerseniz kafese takmak zorunda olduğunuz suluk, yemlik gibi malzemelerin uyum sorunu olmayacaktır. Alacağınız kafesin tel aralıklarının 1-1,3 santim aralığında olması idealdir. Daha geniş tel aralıkları muhabbet kuşu için uygun olmaz. Kafasını çıkarmaya çalışırken sıkışabilir. Muhabbet kuşu kafesi çeşitleri oldukça fazla olduğundan aralarında seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Boyut olarak uygunluğu önemlidir ama şekil olarak muhabbet kuşunun özel bir tercihi yoktur. Yatay telli olduktan sonra yuvarlak muhabbet kuşu kafes çeşitlerinden de alabilirsiniz. Özellikle yüksek olan modeller uçmak için yeterli alanı sağlayacaktır. Muhabbet kuşu kafesinde neler olmalı? Muhabbet kuşu kafes düzeni önemli bir konudur. Neredeyse yaşamının tümünü geçirdiği bu mekanın rahat ve konforlu olması kuşunuzun stresinin az olmasını ve ömrünün uzamasını sağlar. Muhabbet kuşu kafesinde mutlaka olması gereken kuş malzemeleri ve bu malzemeleri seçerken dikkat edilmesi gereken kriterler hakkında kısaca bilgi vermek istedik. Umarız seçimlerinizde yardımcı olur. Muhabbet kuşu tünek seçimi. Doğal yaşamda sürüler halinde uçan ve dallarda yaşayan muhabbet kuşu için tünek ve hatta tünekler olmazsa olmaz kafes malzemelerinin başında gelir. Muhabbet kuşları daldan dala atlamayı, takla atmayı ve tırmanmayı çok sever. Onun için kafes içerisinde farklı malzemelerden yapılmış birden fazla tünek koymanız onu çok mutlu edecektir. Alacağınız tüneyin ahşap veya doğal ağaç dallarından olanlarını tercih etmelisiniz. Bu tür tünekler gaga ve tırnaklarının törpülenmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra plastik kuş tünekleri ise temizliği kolay olduğu için tercih edilebilir. Ancak en azından bir tanesinin ahşap olması iyi olacaktır. Tek bir muhabbet kuşu ve fazla büyük olmayan bir kafesiniz varsa 2 adet tünek yetecektir. Ama birden fazla erkek ve dişi muhabbet kuşu bakacaksanız kuş sayısına göre olabildiğince büyük kafes almalı ve tünek sayısını da arttırmalısınız. Tüneklerin yemlik veya suluğun önünü kapatacak şekilde olmamasına dikkat etmelisiniz. Muhabbet kuşu için seçeceğiniz tüneyin kalınlığı önemlidir. Çok kalın olması durumunda rahat tutunamaz ve çabuk yorulur. Çok ince olursa tırnaklar birbirine geçer ve rahatsız olur. Tüneyin kalınlığının 1 ila 1,5 santim aralığında olması uygun olacaktır. Tünekleri kafes içerisinde uçuşuna fazla engel olmayacak şekilde yem, su ve gaga taşına kolay ulaşabileceği konumlarda yerleştirmelisiniz. Eğer imkanınız varsa uzun tünekler alıp kafesin iki ucundan sabitlemek iyi olur. Kuşlar tünek üzerinde uyuyacağı, dinleneceği ve uzun süreler geçireceğinden tüneklerin fazla hareketli olması tercih edilmez. Kendiniz de doğal ağaç dallarından kuş için tünek yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken önemli konu ise dışarıdan alacağınız bu dalların bit, pire veya başka tür parazitleri taşıma ihtimalidir. Kalınlığı uygun olacak şekilde seçtiğiniz ağaç dallarını mutlaka dezenfekte etmeli ve böceklerden kurtulmalısınız. Bundan sonra dalların kuşa zarar verme ihtimaline karşı sivri kısımları veya kabuklarını kontrol ederek temizlemelisiniz.
İyice pürüzsüz olduğundan emin olduktan sonra kafese yerleştirebilirsiniz. Muhabbet kuşu suluğu ve yemlikleri. Muhabbet kuşu kafesi seçerken alacağınız kafesin aksesuarları olup olmamasına dikkat ederseniz bu konuda fazla sorununuz kalmayacaktır. Kafes içerisinde uygun suluk ve yemlik bulunur. Ancak bazen bu tür aksesuarlar çok kullanışlı olmayabilir. Bu nedenle uygun bir muhabbet kuşu yemliği ve suluğu seçmeniz gerekecektir. Pet shoplarda veya evcil hayvan malzemeleri satan mağazalarda pek çok çeşidi olan suluk ve yemliğin öncelikle kafesinizin tellerine uygunluğuna dikkat etmelisiniz. Kafesiniz yatay telli ise ona göre seçim yapmalısınız. Yatay telli kafesler için dıştan takılan değil, içten takılan kancalı yemlikler daha uygundur. Ancak içten takılan yemliklerin dezavantajı ise yem eklemek veya temizlemek için takıp çıkarmak uğraştırıcıdır. Bu açıdan dıştan takılan modeller daha kolay takılıp çıkarıldığından daha fazla tercih edilmektedir. Muhabbet kuşu yemlik çeşitleri oldukça fazladır. Bu nedenle kullanışı en pratik olan bir model tercih edilmelidir. Dıştan takılan yemlikler rahat kullanılabildiğinden oldukça fazla tercih edilen yemliklerden biridir. Ayrıca elekli yemlik, akıllı yemlik olarak bilinen şeffaf yemlikler özellikle kabuklu yem verilen muhabbet kuşu için idealdir. Eleği sayesinde yem kabuklarını ayırmak çok kolay olmaktadır. Muhabbet kuşu suluğunun 100-150 milim hacimli olması yeterlidir. Suyun günlük olarak tazelenmesi gerekir. Ayrıca her gün yıkanmalıdır. Bu nedenle iyi kalitede bir suluk seçilmelidir. Bu arada suluklar için dıştan takılan modeller rahat kullanıldığı için daha fazla tercih edilmektedir. Muhabbet kuşu salıncağı ve kuş merdiveni. Muhabbet kuşları tırmanmayı, dağdan dala atlamayı ve takla atmayı çok sever. Bir muhabbet kuşu kafesinde mutlaka olması gerekir diyebileceğimiz aksesuarların başında salıncak ve merdiven gelir. Salıncağın üzerinde hiç durmadan taklalar atabilir veya merdiven basamaklarını zıplayarak çıkar. Seyretmesi çok keyiflidir. Kuş aksesuarları satan mağazalarda ve online pet shoplarda ahşap kuş salıncağı, ipli kuş salıncağı, tünekli kuş salıncağı, zımparalı merdiven, doğal kuş merdiveni gibi çok çeşitli bulunan aksesuarların boncuklu ve çıngıraklı modellerini seçerseniz muhabbetiniz mutluluktan uçacaktır. Muhabbet kuşu oyuncakları. Muhabbet kuşları oyuncu karaktere sahiptir. Bu nedenle kafesine bir iki oyuncak koyabilirsiniz. Özellikle çıngıraklı oyuncaklar en sevdiklerinden biridir. Gagasıyla vurduğunda hareket ettirebildiği ses çıkaran renkli oyuncaklar ilgisini çeker. Boncukları olan salıncaklar, dönen aynalı oyuncaklar, muhabbet kuşunun keyif aldığı oyuncaklardır. Dikkat etmeniz gereken ise kafesin içerisinde oyuncak tünek, yemlik, suluk ve benzeri eşyaları ile doldurup kuşunuzun uçmasına engel olmamalısınız. Kafes içerisinde salıncak ve merdiven dışında bir oyuncak olması yeterlidir. Muhabbet kuşu oyuncağı ile oynar ama bir süre sonra ilgisini kaybeder. Bu durumda yeni bir oyuncak almanız gerekecektir. Eski oyuncağını bir kenara kaldırıp bir süre sonra değişim yapabilirsiniz. Kafes içerisinde tüm malzemeler gibi muhabbet kuşu oyuncakları da düzenli kontrol edilmeli ve temizliği yapılmalıdır. Kirli oyuncaklar üzerinde bakteri üreyerek kuşunuzun sağlığı için tehlike yaratabilir. Muhabbet kuşu banyolu. Muhabbet kuşları suyu sever. Ayrıca tüylerini temizleyebilmesi için suya ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle mutlaka bir kuş banyoluğu almalısınız. Boyut olarak kuşunuzun sığabileceği ve fazla derin olmayan bir banyoluk yeterli olacaktır. Alacağınız banyoluğu sürekli kafeste takılı olarak tutmamalısınız. Sıcak havalarda haftada bir veya iki kez kullanılması sorun yaratmaz ama soğuk havalarda ve kış aylarında üşütmemesi için daha az kullanılmalıdır. Muhabbet kuşu yuvalı. Çift olarak muhabbet kuşu bakacaksanız ve yavru almak istiyorsanız gerekli olan malzemedir. Tek bir kuş bakacaksanız yuvalık almanıza gerek yoktur. Ama çiftler için hazırlayacağınız muhabbet kuşu kafesinde mutlaka olmalıdır. Muhabbet kuşu yuvalığı genellikle kapalı olur. Bu konuda mahremiyeti severler. İdeal olanlar ahşap muhabbet yuvalıklarıdır. Ahşap muhabbet kuşu yuvalığı seçerken dikkat etmeniz gerekense yuvanın kapağının kolay açılabilmesidir. Bu sayede temizliği rahat olur. Yuvalık aldığınız takdirde yanında talaş da almanızı öneririz. Kemirgenler için kullanılan ve hamster talaşı olarak da bilinen ince kıyılmış çam talaşları yumurtaların korunması için idealdir. İçerisinde plastik folluk bulunan ahşap yuvalıklarda yumurtaların ve yavruların muhafazası için iyi bir seçim olacaktır. Folluklu yuvalıkların kullanım bakımından bir diğer artısı da yuvalığın temizliğinin çok kolay yapılabilmesidir. Yuvalıklarda ahşap yüzeyler emicidir ve kirleri temizlemek zordur. Folluk sayesinde yuva daha az kirlenir ve dışarı alınıp kolayca temizliği yapılabilir. Kafes tülü ve kafes örtüsü. Kafes tülü, muhabbet kuşu kafesi için en gerekli malzemelerden biridir. Muhabbet kuşları didiklemeyi çok sevdiklerinden ve kabuklu yemlerin kabuklarını ayıklarken etrafı fazlaca kirletirler. Bu nedenle kuş kafes tülü adıyla satılan kafes koruma tüllerinden almalısınız. Oldukça ucuz fiyatlarla kuş malzemesi satan mağazalardan kolayca temin edebilirsiniz.
Alacağınız türün en azından kafesin yarısına kadar olan yüksekliği kapatması iyi olacaktır. Yüksekliği tam olarak uygun bir tül bulamadıysanız, yemliği biraz daha aşağı takarak tül hizasının altında kalmasını sağlayabilirsiniz. Kuş kafes örtüsü mutlaka olmalıdır demektense olursa iyi olur diyebileceğimiz malzemelerden biridir. Bu amaçla evde bir çarşaf veya battaniye de kullanabilirsiniz. Kafes örtüleri kafesi tam kapatarak ışık, soğuk ve ses gibi stres yaratan durumlardan kuşunuzu uzak tutması bakımından faydalıdır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.